Kore Savaşı'nı en çok madalya kazanan asker unvanı ile tamamlayan Anthony Herbert, Türkler hakkında şunları söyleyecekti. Türkler bir bölük kadardılar. Bulunduğumuz tepe üzerine mevzilerimizi hazırladık ve gelecek emirleri beklemeye koyulduk. Ben Türkçe bilmiyordum ve onlardan da İngilizce konuşan kimse yoktu. Böylece sessiz ve soğuk bir gece geçirdik. Ertesi sabah kendimizi Çinliler tarafından kuşatılmış halde bulduk. Gergindim. Hiç savaş tecrübesi olmayan bir birlikle beraberdim ve onlarla konuşamıyordum. Onlar ise daha mutlu olamazlardı. Oturup piknik yaptılar. Ne tarafa baksalar düşman vardı. Hangi tarafa ateş etseler Çinlileri öldürebilirlerdi. Onlar da tüm sabahı Çinlileri öldürerek geçirdiler. Ben ise bir kenarda oturmuş, buradan nasıl çıkacağımızın planlarını yapıyordum. Güneş yükseldiğinde herkesin cephanesi iyice azalmıştı. Ama Türkler yine de inanılmaz derecede sakindiler. Bir avcı zinciri oluşturdular, süngülerini taktılar ve sırıtarak yüzlerini kuzeye döndüler. Döndükleri yönü gördüm ve anında anladım ki gitmek istediğim yön orası değildi. Ayağa fırladım ve yumruğumu güneye doğru savurmaya başladım. Türklerin oluşturduğu muharebe hattı güneye doğru çark etti ve birden kendimi tüm Kore Savaşı içerisinde gördüğüm en mükemmel eski usul süngü hücumunun içinde buldum. Buradan şu dersi çıkardım. Türkler asla tuzağa düşürülemez. Başı belada olan kişiler onları kuşatanlardır. O gün onları süngülerini kullanırken görmek ilham vericiydi. Onlar birer dervişti. Sıra dışı bir teknikleri vardı ve bize Fort Benning'de Amerikan Piyade Okulu öğrettikleri gibi değildi. Düşmanın üzerine atlıyorlar, süngüyü düşmanın karnına sokuyorlar, etraflarında dönüyor ve tüfeğin kabzasına sol elleriyle bastırarak düşmanın bağırsaklarını deşiyorlardı. O güne dair en canlı şekilde hatırladığım şey ise o hücumu izlerken Tanrı'ya veya Birleşmiş Milletler'e veya Türklerin bizim yanımızda savaşmasına sebep olan her kimse o kişiye karşı duyduğum minnet duygusudur. Türk Tugayı, Kore'de kazandığı deneyimle modern savaş pratiği, uluslararası harekat tecrübesi ve disiplinli birlik kültürünü pekiştirdi. Dünyanın birçok ülkesinden gelen övgüler, komutanların teşekkür mesajları ve alınan madalyalar bu katkının dışa yansımasıydı. Ama askerlerin birbirine verdiği destek, birlikte soyulan ekmek ve geceleri nöbette omuz omuza durma hatırası asıl ödüldü. Savaş boyunca yaklaşık 741 Türk askeri şehit oldu, binlerce asker yaralandı. Tugay'ın kahramanlığı Kore halkı tarafından büyük bir minnetle karşılandı. Kore-Türkiye dostluğunun temeli bu dönemde atıldı. Tugay, Türkiye'ye dönüşünde törenlerle karşılandı. Savaş boyunca elde edilen başarılar hem Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde hem de uluslararası düzeyde saygıyla anıldı. Türkler asla tuzağa düşürülemez. Başı belada olan onları kuşatanlardır. Bu sözler Kore Savaşı'nda görev yapan Amerikalı subay Anthony Herbert'e ait. Amerikalılar Türk askerleri için başka bir şey daha söylüyordu. Türkler geldiyse o hat düşmez. Çünkü Kore'de bazı anlar vardı ki cephe tamamen çökmek üzereyken geri çekilmeyen tek birlik Türk Tugayı olmuştu. Kunuri'de süngü hücumlarıyla yolu açtılar. Vegas tepelerinde ölümüne direndiler. Koreliler onları kurtarıcı gibi gördü. Amerikalılar ise savaşın en sert askerlerinden biri olarak tanımladı. Peki, Türkiye neden binlerce kilometre ötedeki bir savaşa asker gönderdi? Türk Tugayı Kore'de tam olarak ne yaşadı? Ve Kore'de verilen bu mücadele Türkiye'nin NATO'ya girişini nasıl değiştirdi? İşte şimdi Kore Savaşı'nda Mehmetçiğin yazdığı o unutulmaz destana gidiyoruz. 1945'te İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Almanya ve Japonya yenilmişti. Ama dünya yeni ve çok daha tehlikeli bir savaşın içine sürükleniyordu. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri ve Batı bloku, diğer tarafta Sovyetler Birliği ve Doğu bloku vardı. Artık en güçlü silah tanklar ya da toplar değildi, ideolojiydi. Kapitalizm ve komünizm dünyayı iki ayrı kutba bölmüştü ve bu iki kutbun ilk büyük sıcak çatışması Kore'de patlayacaktı. Kore Yarımadası yıllarca Japon işgali altındaydı. Japonya teslim olduktan sonra Yarımada 38. paralel boyunca ikiye ayrıldı. Kuzeyde Sovyet etkisi,
Güneyde Amerikan kontrolü vardı. Kuzeyde Kim Il-sung liderliğinde Sovyet destekli komünist rejim kuruldu. Güneyde ise Amerika'nın desteklediği yönetim vardı. Aynı toprakta iki farklı dünya doğmuştu ve her geçen gün gerilim biraz daha büyüyordu. Kuzey Kore Sovyet silahlarıyla ordusunu güçlendirirken Güney Kore Amerikan desteği alıyordu. Sınır hattında sık sık çatışmalar yaşanıyordu. Ama kimse bunun dev bir savaşa dönüşeceğini düşünmüyordu. Ta ki 25 Haziran 1950 sabahına kadar. Kuzey Kore ordusu Sovyet tankları eşliğinde 38. paraleli geçti. Binlerce asker adeta bir sel gibi güneye aktı. Güney Kore ordusu dağıldı ve yalnızca 48 saat içinde Seul düştü. Amerika bu saldırının arkasında doğrudan Sovyet desteği olduğunu düşünüyordu. Artık mesele sadece Kore değildi. Bu dünyanın iki süper gücü arasında başlayan ilk büyük bilek güreşiydi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olağanüstü toplandı. Sovyetler toplantıya katılmamıştı ve bu durum Amerika'nın elini güçlendirdi. Karar çıktı. Üye devletler Güney Kore'ye askeri yardım gönderebilecekti. Böylece Soğuk Savaş'ın ilk gerçek cephe savaşı başlamış oldu. Amerika başta olmak üzere İngiltere, Kanada, Avustralya ve birçok ülke koalisyona katıldı. Ama bu savaş için hazırlanan bir ülke daha vardı: Türkiye. 1950 yılı Türkiye için oldukça kritik bir dönemdi. Sovyetler Birliği boğazlar üzerinde baskı kuruyor, Stalin yönetimi Türkiye'ye açık mesajlar veriyordu. Türkiye savaşın dışında kalmıştı ama savaş sonrası dünyada yalnız hissediyordu. Artık Ankara için bir taraf seçme zamanı gelmişti. Batıya yaklaşmak sadece siyasi değil, hayati bir güvenlik meselesiydi. Türkiye'nin önünde net bir hedef vardı: NATO'ya girmek. Fakat batılı ülkeler Türkiye'ye hala mesafeli davranıyordu. Tam o sırada Kore Savaşı başladı. Bu Ankara için büyük bir fırsattı. Demokrat Parti yeni iktidara gelmişti. Başbakan Adnan Menderes, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'dı. Muhalefette ise İsmet İnönü liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Aslında herkes aynı konuda hemfikirdi. Türkiye, Batı blokunun yanında yer almalıydı. Ama asıl mesele şuydu: Batı'ya nasıl yaklaşılacaktı? Birleşmiş Milletler'in asker çağrısı gelir gelmez Ankara harekete geçti. 25 Temmuz 1950'de hükümet meclise danışmadan Kore'ye 4500 kişilik bir Tugay gönderme kararı aldı. Bu karar içeride büyük tartışma yarattı. Ama dış dünyaya verilen mesaj çok netti: Türkiye yalnızca masada değil, cephede de yer alacaktır. Kısa süre içinde hazırlıklar başladı. Türk kuvveti Tugay düzeyinde organize edildi. 240 1. Piyade Alayı merkeze alındı. Topçu birlikleri, makineli tüfek ekipleri, sağlık personeli, mühendisler ve lojistik unsurlar da yapıya eklendi. Ortaya tam teşekküllü bir savaş Tugayı çıktı. Tugay'ın başında Tuğgeneral Tahsin Yazıcı vardı. Askerlerin büyük bölümü çok gençti. Birçoğu henüz 20 yaşındaydı. Amerikan silahları tanıtıldı, tatbikatlar yapıldı, yeni savaş teknikleri öğretildi. Ama herkesin aklında aynı soru vardı: Kore nerede ve bizi orada ne bekliyor? Eylül ayında intikal başladı. Askerler trenlerle İskenderun'a götürüldü. Kimi büyük kalabalıklarla uğurlandı, kimi sessizce vedalaştı. Sonra gemiler hareket etti. Süveyş Kanalı, Kızıldeniz, Hint Okyanusu. Haftalar süren yolculuğun ardından Kore kıyıları göründü. Türk Tugayı Ekim 1950'de Pusan'a ulaştı. Kısa süre sonra cepheye sürüldüler. Görevleri kritikti: geçitleri tutmak, geri çekilen birliklere zaman kazandırmak ve savunma hattını ayakta tutmak. Ama onları bekleyen ilk büyük sınav Kunuri olacaktı. Kasım 1950'de Çin ordusu savaşa dahil oldu ve cephe bir anda çökmeye başladı. Birçok birlik geri çekiliyordu. İşte tam bu noktada Türk Tugayı devreye girdi. Kunuri'de verilen direniş, savaşın kaderini değiştiren anlardan biri oldu. Gece baskınları,
Yakın muharebeler, süngü hücumları, cephane tükeniyor, askerler yoruluyordu. Ama Türk askerleri mevzilerini terk etmiyordu. Kunuri'deki direniş yalnızca bir savunma değildi. Bu, geri çekilen koalisyon ordusunun tamamen imha edilmesini engelleyen stratejik bir müdahaleydi. Ancak bedeli ağırdı. Yüzlerce asker hayatını kaybetti ya da yaralandı. Ama Kunuri'den sonra Türk Tugayı'nın adı tüm dünyada duyuldu. Sonraki aylarda savaş daha da sertleşti. Taegevonni, Chorvon, Kumhva, kış şartlarında süngü süngüye çarpışmalar yaşandı. Türk askerleri bazen arkadaşlarını sırtlarında taşıyarak geri çekildi. Bazen de son mermilerine kadar mevzilerini savundu. Cephede artık Türk Kalesi olarak anılan noktalar vardı. 1953 yılına gelindiğinde savaş kilitlenmişti. Ama son büyük çatışma henüz yaşanmamıştı. Vegas Tepeleri, Mayıs 1953'te burada günler süren kanlı çatışmalar başladı. Bazı tepeler defalarca el değiştirdi. Telsiz bağlantıları koptu. Cephaneler azaldı. Ama savaş durmadı. Türk Tugayı burada da ağır kayıplar verdi. Fakat düşmana çok büyük zayiat verdirdi ve bu çatışmalar ateşkes sürecini hızlandırdı. Savaş sona erdiğinde geriye yalnızca yıkım kalmamıştı. Türkiye artık dünyaya kendini kanıtlamıştı ve 1952 yılında NATO'ya kabul edildi. Kore Savaşı, Türkiye'nin uluslararası konumunu değiştiren dönüm noktalarından biri oldu. Ama geride kalan en büyük şey, cephede yazılan insan hikayeleriydi. Savaş sona erdiğinde Türk askerleri yalnızca bir cepheden dönmüyordu. Onlar, dünyanın öbür ucunda yazılmış bir destanın içinden geri geliyordu. Aylar süren çatışmaların ardından yurda dönen Mehmetçikler, limanlarda, garlarda ve şehir meydanlarında büyük kalabalıklarla karşılandı. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan insanlar onları görmek için sokaklara dökülmüştü. Çünkü artık Kore'den dönen askerler sıradan insanlar değil, yaşayan kahramanlardı. Gazeteler günlerce Türk Tugayı'nı yazdı. Kunuri'deki direniş, Vegas tepelerindeki mücadele, süngü hücumları hepsi Türkiye'de birer efsaneye dönüşmüştü. Ama asıl dikkat çekici olan şey bu efsanenin yalnızca Türkiye'de yaşamamasıydı. Kore halkı yıllar boyunca Türk askerlerini unutmadı. Savaş sırasında yetim kalan çocuklara yardım eden, aç insanlarla ekmeğini paylaşan, sivilleri koruyan Türk askerleri, Korelilerin hafızasında çok farklı bir yer edindi. Bugün Güney Kore'de hala Türkler geldiğinde umut geldi diyen insanlar var. Seul'de Türk şehitleri için yapılan anıtlar bulunuyor. Kore Savaşı gazileri her yıl saygıyla anılıyor ve aradan onlarca yıl geçmiş olmasına rağmen Kore'de Türk askeri denildiğinde hala cesaret, sadakat ve fedakarlık akla geliyor. Belki de bu yüzden Kore Savaşı sadece bir cephe hikayesi değildir. Bu savaş, binlerce kilometre ötede kurulan unutulmaz bir kardeşliğin hikayesidir. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.